Herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Artık Ramazan ayına girdik. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün de ilk sahurumuzu yapacağız. Sahur için size lezzetli, doyurucu, güzel bir çörek tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Buyurun tarife hemen geçelim. Karıştırma kabına yarım paket yaş maya alıyorum. İsterseniz bir paket kuru instant maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Mayayı sütle biraz ezdikten sonra diğer malzemeleri ekliyorum. Oda sıcaklığında dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum. İki yumurtanın birinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalanını kabıma ekliyorum. 1 su bardağı kadar yağlı beyaz peynir ekliyorum. Lor peyniri, kaşar peyniri, istediğiniz peynirlerden ekleyebilirsiniz. Yarım demet de kıydığım maydanozu ekliyorum. Malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Siz içine isterseniz haşlanmış 1-2 tane patates de rendeleyebilirsiniz. Yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğurmaya başladım. Ben böyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Eğer peyniriniz tuzluysa tuz eklemenize gerek yok. Yani tuzu peynirinizin tuz oranına göre ekleyin. Ben yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre, yumurtalarınızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Kontrollü ekleyin. Hamur hemen toparlanıyor zaten. Bakın benim hamurum toparlandı. Çok un koyup hamuru sertleştirmeyin. Bakın böyle hafif ele yapışan bir hamur olsun. Hamuru bekletmeden hemen tepsiye yayacağım. 30 santim çapındaki tepsinin tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. Hamurun üzerine bastıra bastıra eşit şekilde tepsiye yayacağım. Eğer hamur elinize çok yapışırsa elinizi biraz yağlayabilirsiniz. Hamuru eşit şekilde tepsiye yaydım. Hamurun üzerini streçle kapatarak kabarana kadar dinlendireceğim. Ben hamuru yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Çok güzel kabardı. Eğer ılık bir ortamda dinlendirirseniz yarım saatte kabaracaktır. Tabii çok da fazla bekletmeyin, yoksa hamurunuz ekşir. Bir tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırmıştım. Yumurtayı fırçayla çırpıyorum. Yumurtanın daha kolay sürülebilmesi için içine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyabilirsiniz. Hamurun her yerine yumurta sarısından sürelim. Çöreğimi pişirmeden önce dilimleyeceğim. Önce 4'e kesiyorum. Ramazan süresince pratik lezzetli tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim ziliniz aktif değilse lütfen aktif hale getirin ki yeni videolarımdan hemen haberdar olun. Çöreğimi dilimlemeye devam ediyorum. Ben böyle yuvarlak tepsiye yaptım ama siz çöreğinizi kare tepsiye yapıp kare kare de kesebilirsiniz. Üzerine de çörek otu ve susamla süslüyorum. Siz de istediğiniz şekilde süsleyin. Bu arada fırını da 200 dereceye ayarlamıştım. Isındıktan sonra çöreğimi pişireceğim. Çöreğin altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim.
Bakın benim çöreğim nar gibi kızardı. Çok güzel görünüyor. Çok da güzel kabarmış. Yumurtalı, tereyağlı, sütlü, yumuşacık, doyurucu, çok lezzetli bir çörek oldu. Yapımı da oldukça kolay. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Dilimleri tekrar kesiyorum. İnanın mis gibi de koktu. Çayın yanında harika gidiyor. Şöyle bir dilimini de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık olmuş. İçinde peyniri de olan poğaça lezzetinde güzel bir çörek oldu. Eğer siz de denerseniz sonucu yoruma mutlaka yazın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederseniz sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldim. Tekrar herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel bir Ramazan olmasını diliyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.